Herkese sevgiler, selamlar. 2 haftalık bir aranın ardından tekrardan karşınızdayız. Bu hafta dördüncüsü olacak ruhsal tebliğ okumalarımızın devamını yayınlıyoruz. Yayın süresini çok da uzatmadan soru cevap şeklinde okumalara başlıyorum. Celseyi kaydetme tarihimiz 23.12.2023 Cumartesi günü saat 14'tür. Her yayınımızda olduğu gibi ismini paylaşmamızı dönem itibariyle istemeyen ancak bize bu süreçte yoldaşlığını da esirgemeyen medyum yoldaşımıza bu vesileyle tekrardan teşekkürlerimizi sunuyoruz ve celsemizi okumaya başlıyorum. Soru: Ruh bu dünyaya bedenlenirken tekamül planını nasıl yapar? Kimler yardımcı olur diye sorduk. Cevap: daha önce olanlar ona öğretir. Burada daha önce olanlar diye bilgisini paylaşan ruhsal dostlarımız şunu demek istiyorlar. Daha öncesinde bu tekamül yolunu dünya planetinde yaşamış olanlar bedenlenecek olanlara ışık tutarlar, yardımcı olurlar demek istiyorlar. Yeni soru: kader nasıl çalışıyor diye sorduk. Cevap: yazılı olanı okursan çalışıyor. Senin için yazılı olanı okursan hal ve olayları okuyacaksın ve oturmayacaksın. Hareket ve gelişim halinde olmaya devam edeceksin. Her şey senin kaderin için çalışıyor. Burada aslında çok önemli bir bilgi var sevgili arkadaşlar. Her şey senin kaderin için çalışıyor diyoruz. Burada hal ve olaylar doğru bir şekilde gözlemlendiğinde aslında her şeyin bizim yükselişimize ne şekilde hizmet ettiğini net bir şekilde anlayabileceğimizi söylüyor dostlarımız. Yani kader tek düzlem üzerine değil, hal ve olaylar prensibinde sonsuz olasılıklar şeklinde çalışıyor. Yeni soru: zaman enerjisi hakkında bize söyleyebileceğiniz bilgiler nelerdir diye sorduk. Cevap: sana oyun zaman. Oyun, eski yok, yeni yok. Zamanı takip etmek bir illüzyon ile uğraşmaktır. Zaman sonsuz şimdidir. Zamanı sadece olgunlaşmak için gereken enerji olarak düşünün. Bana göre muazzam bir cevap. Doğru analiz etmek lazım ve üzerine doğru bir şekilde düşünmek lazım. Soru: ölümden sonra neler oluyor diye sorduk. Cevap: ders bekledikçe devam eder. Ölüm hiçbir şey. Pırıl pırıl olana form değişikliği sadece. Tek sefer değiliz. Daimiyiz sevgili arkadaşlar. Buradaki bilgi çok önemli. Ruhsal dostlarımızdan aldığımız bu bilgilerin üzerine rica ediyorum çok fazla düşünün. Sadece dinleyip geçmeyin. Burada bu paylaşılan cevaplarda birçok kilidin açılacağını ve o kilitlerin anahtarlarının bu cevaplarda olduğunu rica ediyorum unutmayın. Yeni soruyla devam ediyoruz. Kıyamet hakkında bize bilgi verebilir misiniz diye sorduk. Cevap: kıyamet en son. Önce herkesin kendi kıyameti. Tek tek. Kıyamet uyanıştır. Kendine uyanan kıyametini yaşayabilir. Bu konularla ilgilenen dostlarımız bilirler. Kıyamet kıyam kökünden gelir. Yani uyanmak, uyanış kökünden gelir. Burada da kıyamet işte üzerimize tufanlar düşecek, yıldırımlar düşecek. Bunlar işin farklı bir boyutu. Ama gerçek kıyamet aslında insanın ruhsal varlığına dokunduğu bir bilinç seviyesine ve frekansa ulaşması demektir. Yeni soru:
Astroloji ile ilgilenmek ruhsal yolculuğumuza ışık tutar mı diye sorduk. Cevap: tutar. Yolculuk çok geniş, her yere gidiyor. Evrensel eylem hali içindeki her şeyin eş zamanlı hareketidir. Burayı tekrar okumak istiyorum. Evrensel eylem hali içindeki her şeyin eş zamanlı hareketidir. Bütün her şey tekamül ediyor. Bütün her şey tanrısal bilincin zihninden tezahür ediyor. Sevgili arkadaşlar. Yeni soru. Musa, İsa, Muhammed peygamberler gerçekte kimlerdir? Şu anda neredeler diye sorduk. Cevap: görevleri bitti, dinlenmedeler. Işıkta dinleniyorlar, Sirius'ta. Yeni soru. Sirius ve dünya arasındaki tekamül ilişkisi nedir diye sorduk. Cevap: öğrenciler geliyor, öğrenciler gidiyor. Okul, dünyayı evrensele ait olması için yetiştiren okul. Kur'an-ı Kerim'de de biliyorsunuz arkadaşlar, Şira yıldızına yemin olsun bilgisiyle birlikte aslında Sirius yıldızı veya Sirius takım yıldızı ABC şeklindedir. Dünyayı tekamül noktasında hazırlayan, geliştiren ve yükseltme ile vazifeli bir plandır. Buradan da kendilerine ve bu vazifenin bir parçası olan herkese de teşekkür ederiz. Yeni soru. Rüyalar ruhsal varlığımıza açılan geçit midir? Rüya nedir? Rüyaların anlamlarını nasıl bilebiliriz diye sorduk. Cevap: kalbin bilir. Herkesinki ayrı. Söyler sana zaten. Rüyalar ruhsal varlığına açılan kapılardır. Kapılar aralandığında ışık kalpten yansıyacaktır. Rüyalar ruhun bilinç açılımlarıdır. Bizim için hatırladığımız veya hatırlamadığımız, anlam verip veya veremediğimiz her bilinç halindeki bu fenomen, yani rüya dediğimiz bu fenomen aslında ruhun bilinç yansımalarıdır. Ve bunun anlamıyla ilgili de gerçekten şüphe etmeyen bir bilinçle kalbe yöneldiğimizde bunun cevabı bilincimize yansıyacaktır diyor ruhsal dostlarımız. Yeni soru. İsa peygamberin şifa öğretisi nedir diye sordum. Ayrıyetten de Kur'an-ı Kerim'de Maide suresi 110. ayette İsa peygamberin şifa mucizesi bilgisini kullanmak ve anlamak için yardımcı olabilir misiniz diye ayrıyetten bir soru sordum. Bunun da bilgisini şöyle paylaşayım. Kur'an-ı Kerim maalesef günümüzde çok okunan bir kitap değil. Hiçbir zaman adam akıllı okunmadığı için ben buradan ayrıyetten bir bilgi paylaşayım. Maide suresi 110. ayette şöyle bir bilgi vardır. Birebir okuyorum arkadaşlar. Lütfen siz de araştırın. Doğuştan körü, abraşı benim iznimle iyileştiriyordun. Benim iznimle ölüleri hayata çıkarıyordun. Bakın arkadaşlar, burada İsa peygamberin ölüleri dirilttiği, abraşları yani vücudu lekeli olanları veya cüzzamlı diyebileceğimiz kişileri iyileştirdiği, doğuştan körleri şifalandırdığı ve bunların hepsini Allah'ın bilgisi ve izniyle yaptığı Maide suresi 110. ayette paylaşılıyor. Ben de dedim ki yapılan şifa çalışmalarında bu bilgiyi, bu ayeti okusak daha güçlü bir çalışma veya daha tesirli bir çalışma olabilir mi diye sorduk. Aslında tamamıyla detaylı açıklaması bu. Gelen cevabı okuyorum. Şifa çalışmalarınızda Maide 110'u kullanın. Altından da değerli. Altından da değerli.
Kalbinden yemyeşil enerji çıkarıyordu. Ellerinden de altın rengi enerji çıkarıyordu. İsa peygamberin şifa öğretisi için söylüyorlar. Kalpte sevgiyi yaşamak, aktif etmek, ellerde yaratıcının hizmetkarı olmak. Gerçek yeşil ve altın enerjisi tezahür edendir. Yani aslında sevgide en yüksek açılımı yaşamış olmak ve yüce yaratıcının da hizmetkarı olmanın sembolik ifadesi olarak da ellerden altın çıkma bilgisini burada ruhsal dostlarımız bizimle paylaşmış oldular. Sağ olsunlar, var olsunlar. Yeni soru. Reenkarnasyonu daha anlaşılır yapmak için nasıl açıklamalıyız diye sorduk. Cevap: okul ve öğrenci. Gider, gelir, gider, gelir. Tek yaşamda tüm derslerden mezun olunamaz. Çünkü deneyime dönüşmemiş ders mezun etmez. Cevabın inceliğine bakar mısınız dostlar? Çünkü deneyime dönüşmemiş ders mezun etmez. Muazzam bir cevap. Zihnimizde ruhsal uyanış yolculuğundaki kapalı kapıların, kilitli bilinç hallerinin anahtarları bu satırlar arasında. Değerli arkadaşlar, iyice dinleyin ve anlamaya çalışın ve anladığınız kadarını hayatınızda hal yapmaya başlayın. Son soru. Cinler hangi boyuttadır? İnsanlarla ilişkileri nedir diye sorduk. Cevap: en dipte çatlaklardan sızıyor. İnsandan alt boyuttalar. Çatlaklar insanın bilincinde, zihninde, kalbinde, bir alttaki bir üsttekine dokunabilmek için boşluktan içeri girecektir. Deneyimin eylem hali tüm varlık aleminin bütünselliğini kapsar. Burada da ruhsal dostlarımız aslında çok güzel bir bilgi veriyorlar. Aslında cinler bize kötülük yapsın diye veya bize musallat olsun diye yaratılmış varlıklar değildir. Yaratılmış olan her şey en yüksek değer prensibinde tekamülünü yaşar. Biz nasıl 3. boyuttan 5. boyuta dokunmaya çalışıyorsak, onlar da alt boyutlardan bizim bilincimize dokunarak 3. boyutu deneyimleyerek tekamüllerini yapmaya çalışıyorlar. Ancak buradaki en önemli bilgi, çatlaklar insanın bilincinde, zihninde ve kalbinde bize musallat olabilme durumları ve 3. boyutu bizim varlığımızla deneyimleyebilmenin prensibi aslında bizim manevi alanımızda, ruhsal varlığımızda veya yürüdüğümüz yolculuğumuzdaki çatlaklardan onlara bir davetiye çıkarıyor. Bakın, burası çok önemli. Burada bizim de kendimize yönelip daha üst bir farkındalık seviyesinde olmamız gerekiyor ki böyle bir durumun parçası olmayalım. Celsemizin okumasını tamamladık. Müsaadenizle yayını sonlandıracağım. Herkeslere, bu yayını dinleyenlere sevgi ve şifa olmasını diliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Önümüzdeki hafta inşallah görüşmek üzere.